pezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlie mie, tutte dare, mamma mia, pensaci tu. Se tu togli la pesciaiola, e tu vai, e tu vieni, sempre lo pesce, ma lo tieni. Se ci picchi la fantasia, mi pisciuia la figlia mia. Biz buraya geldikten sonra benim çok korkularım vardı. Hani yeni bir çevre, yeni bir dünya, yeni bir yaşam şekli. İtalyancam vardı benim birazcık geldiğimde ama gene de insanlarla iletişim konusunda çok tedirgindim. Nasıl anlaşacağım konusunda. Sonra buraya geldikten sonra bizi belli Türk gruplarıyla da tanıştırma imkanı oluşturacak ortamlar kurmuştu. Bize sağladığı yerle Türk kalıyordu, birbirimizi bulmamızı sağlayacak ortam oluşturmuştu. Bu sayede Türklerle tanıştık, yabancı arkadaşlarımız zaten var ama ekstra Türklerle tanışmak konusunda ben istiyordum. Bunu sağladığı için size teşekkür ederim. Hani korkularım vardı bu konuda. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Bizim üniversitede çok fazla yabancı yok. Onu söyleyeyim. Hani Roma'da diğer üniversite, hatta genel olarak İtalya'daki üniversitelerin bazılarında, hatta çoğunda, devlet üniversitelerinin çoğunda çok fazla yabancı oluyor. Bizde bu çok yok. Genel olarak yabancılar, hani Türkler direkt. Kalanları İtalyan. O yüzden bazen böyle hani kaynaşırken ilk başlarda bir tık zorlandığımız oldu bizim de. Biraz hani zorlamamız gerekti biz de hani İtalyanlarla konuşma, arkadaşlık kurma açısından. Ya mesela biz nasıl kendi aramızda Türkçe konuşuyorsak onların yanında, onlar da bizim yanımızda İtalyanca konuşuyorlar. O yüzden hani onu Çok haklı olarak yani. anlamıyoruz Onlar İtalyanca yani. konuşuyorlar. Bizim yanımızda biz de hani bir şekilde ya ister istemez Türk gruplaşması, İtalyan gruplaşması oluyor. Çünkü İtalyanlar sürekli İngilizce konuşmak istemiyor. Onlar da ana dilini konuşmak istiyor. Aslında ama burada eğer İtalyanca öğrenirseniz hayatınız çok kolay. Biz zaten başladık bir kursa. Her pazar İtalyanca dersi alıyoruz kendi hocamızdan. Üçümüz aynı evde kalıyoruz o şekilde. Aslında okulun da verdiği İtalyanca dersi var. Ama o bence tek başına yeterli değil. Burada İtalya'da yaşıyorsunuz ve her gün İtalyanca çalışabilirsiniz. Öyle bir fırsat var. O yüzden benim tavsiyem hani dışarıdan bir İtalyanca kursu alıp gündelik hayatta da konuşmaya çalışmak. Yani kasiyerlerle olur, bu tarz şeylerde hani konuşmaya çalışmanızı tavsiye ederim geldikten sonra. Basic kavramları hızlı öğreniyorsunuz. Hem restorana gitmek olsun ya da markete gitmek olsun hemen öğreniyorsunuz. Arkadaşımın da dediği gibi hani buradaki İtalyanca dersi tek başına yeterli olmuyor. Çünkü İtalyanca bir şekilde İtalyanca öğrenmeye çalışıyoruz. Bazen sıkıntı olabiliyor. O yüzden en iyisi hani bu kursu dışarıdan başka bir kursa takviye etmek oluyor. Ve hani zaten paralel bir şekilde ilerliyorlar aşağı yukarı. Tekrar da yapmış oluyorsunuz. Ödevleri de yaptığınız zaman daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Buradaki insanlar da zaten sürekli size hani İtalyanca öğrenmeye teşvik ediyorlar. Benim hani dışarıda okulun yaptığı sosyal aktivitelerde olsun tanıştığım insanlar bir yerden sonra benimle İtalyanca konuşmaya başlıyorlar. Selamlaşırken vesaire hani artık İtalyanca konuşuyorlar. Çünkü onlar da İngilizce konuşmayı pek sevmiyorlar. Evet, genel olarak hani İtalyan öğrencilerin de çoğunun İngilizcesi iyi değil yani. O şekilde olduğu için mecburen İtalyanca öğrenmek zorunda kalıyorsunuz bir yerden sonra. Ya bunun için de pratik yapılacak yani. Efe mesela basketbol takımına katıldı. Bunun için daha iyi pratik yapayım şeklinde. Belki ileride bir kulübe katılabiliriz. Bizim okulun yani çok fazla kulüp opsiyonu aslında varla yok arasında, yani spor kulüpleri çok fazla. Ondan da bahsedeyim yani. Ve bu spor kulüplerine giden arkadaşlarımız, hani Efe olsun ya da ikinci sınıflardan giden bir arkadaşımız daha var tenise. O da mesela İtalyancayı bu sayede daha kolay öğrenmeye başladığını söyledi. Ben mesela şahsen ilk sene beni çok zorlayacağını düşündüğüm için girmedim. Ama hani ikinci senelerde ilk sene hani Efe gibi yapabileceğini düşünüyor olursa kesinlikle tavsiye ederim. Ya da hani başka kulüpleri de var mesela, gönüllülük tarzında etkinlikleri oluyor. Bunlara katılınabilir çünkü burada gönüllü aktivitelerde mecburen hastalarla ya da diğer insanlarla İtalyanca etkileşime geçmek zorundasınız. O yüzden de bunlara katılmasını da ben tavsiye ederim. Okul bu konuda international öğrencilere bayağı bir destek sunuyor. Gerçekten ilgileniyor. Her şekilde bir aktivite olduğunda bize direkt mail atıyorlar. Hani önemsiyorlar bizi, çağırıyorlar. Bizim mesela burada tanıştığımız bir profesör vardı. Profesör sayesinde bir konferansa katıldık ve İngiliz Büyükelçisi geldi. Sempozyuma katıldık. Hani bu kadar büyük bir sempozyuma buradaki bir hocamız sayesinde katıldık. Hani bizim İngilizce konuştuğumuzu duyar duymaz yanımıza geldiler. Aynı zamanda yabancı arkadaşlarımız da bize etkinlikler olsun, doğum günleri olsun her şekilde bizi çağırıyorlar ve hani hiçbir şekilde bir dışlanma yaşamıyoruz burada. O konuda çok şanslıyız yani. Hatta yani bazen Türk olduğumu söylediğim zaman bana hani gelirken baklava getir, bir şey getir. Hani çok istek alıyor ve evet biz de
okulda daha ilk haftamızda hani okulun rektörüyle karşılaşmıştık ve bize sanırım Antalya'ya bir sempozyuma gideceğini söylemişti ve bizden Antalya'da gezebileceği yerlerin listesini istemişti bir günde. O yüzden hani nerede olursanız olun burada hani öğrenciler sizi hiçbir şekilde dışlamıyor. Sürekli arasına alıyor. Sürekli etkinliklere çağırıyorlar. Özellikle bizim İtalyan arkadaşlarımız hani bize ne zaman bir yere gitmek isteseler akşam ne yapıyorsunuz? Bizle gelmek ister misiniz diye hani sürekli soruyorlar. Aynı şekilde tanışma partileri oluyor burada. Hani orada daha çok insanlarla tanışabiliyoruz. Oryantasyon günleri oluyor. Ya ilk geldiğimizde o şekilde bir oryantasyon günü olmuştu ve herkesle, tüm okulla resmen kaynaştık. Bu şekilde çok iyiydi bizim için. Genel olarak hani İngilizce'de konuşuyoruz. Yani yabancı arkadaşlarımız da var. O konuda sıkıntı çekmiyoruz. Ya benim kesinlikle bu oryantasyon partisine gelmenizi tavsiye ederim. Yani üniversiteye ilk başlıyorsanız ya ilk parti ne olacak falan demeyin. Çünkü gerçekten hani insanlarla tanışma fırsatınızın en yüksek olduğu parti o. Ve oradaki tanışma bayağı uzun bir süre hani sürüyor. Yani ben mesela İtalyanca tıpla tanıdığım hani hiçbir alakamız yok. İtalyanca tıp okuyor. Ama yine okulda karşılaştığımızda hani sohbet ediyoruz yani. Sırf o parti tanıştığımız için. O yüzden ben o partiye gidilmesini kesinlikle, yani o parti gibi de değil yani daha çok bir network eventi gibiydi. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Bu oryantasyonda kesinlikle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul öğrencilerinin yaptığı bazı sosyal etkinlikler de oluyor. Hani bütçeniz doğrultusunda bazılarına katılabilirsiniz. Oraya gittiğiniz zaman daha çok arkadaş ediyorsunuz. Çevrenizi de genişletebiliyorsunuz. O yüzden çok faydalı oluyor ya. Arkadaş edinmek konusunda atılgan olmak gerekiyor. Çünkü İtalyanlar atılmıyorlar. Biraz kendinizi hani atmanız gerekiyor. Ben buradayım, ben yabancıyım. Siz de arkadaş olmak istiyorum diye atmanız gerekiyor. O yüzden yani atın kendiniz. Yani bir şey olacak olmayacak falan filan demeyin yani. Direkt atın ve tanışın yani insanlarla. Fronteggiamo la sventura. Solo stelle nulla più. Prova di coraggio, di virtù. Curri non vi sono più. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Eğer hani buraya gelmeye karar veren öğrenciler ve hani kabullerini aldılarsa ev aramaya bence yaz başında başlasınlar çünkü bu çok önemli. Örneğin yani Ağustos ve Aralık civarlarında hem Erasmus öğrencilerin gitmesi hem de öğrencilerin mezun olması ara dönemde çok fazla ev boşa çıkıyor. Bence eğer kabullerinizi aldıysanız en kısa sürede yaz başı bile olsa ev aramaya, ev bakmaya başlayın. Hem yani bu internet sitesinden değil de hani buraya gelerek, görerek ve hani okulun yakında nerede ev var şeklinde aramak en mantıklısı bence. Ev aramaya gerçekten burası büyük bir şehir olduğu için ve hani okul da büyük, öğrenciler çok fazla. Bunun için bence ev aramaya başlasınlar. Efe'ye katılıyorum. Hani biraz erken gelmesini de tavsiye ederim. Çünkü alışma süreci var burada. Yani mesela ilk geldiğinizde böyle bir panik oluyorsunuz. Hani ya İtalyanca bilmiyorum, kimseyle anlaşamıyorum paniği biraz yaşadıktan sonra geçiyor. Yani o paniği önce bir yaşamanız gerekiyor. Bir de o yüzden yani bir süre erken gelmenizi tavsiye ederim. Hani erken gelin, iyi güzel bir yer bakmaya direkt başlayın. Hani insanlarla kaldığınız yerde pizza aracılığıyla mesela bir yere gelirseniz kaldığınız yerde büyük ihtimalle başka Türkler de olur. Türk sesi duyduğunda direkt çıkın ve tanışın yani. Direkt hani tanışın. Ya ben öyle yapmıştım. Bazıları da öyle tanışmıştım. Ben ilk 18 Eylül'de geldim buraya ve Lara'yla tanıştım. Direkt gelir gelmez Lara diyor merhaba. Neredensin? direkt böyle Türk sesi duydum ve indim yani. Hangi bölümdesin? İşte bu şekilde tanışılıyor gerçekten. Ve Yani evet. gerçekten buradaki bağlar çok kuvvetli oluyor. Evet yani burada bir tık Türkler kesinlikle bir tık değil bayağı birbirine Bayağı tutunuyor yani. Yani hani gerçekten oluyor. Ama kesinlikle erken gelin ve yani hem buraya alışın, hani hem bir tık bir şeyler öğrenin. Hatta yani şu an boş zamanınız varsa İtalyanca kursu almaya başlayın. Öyle gelin ve yani gelip buradaki emlakçılardan gidip ev bulun derim ben tavsiye olarak. Çünkü yani internet sitelerine baktığımız zaman orada da bir süre var ama hani yeni bir ilan düştüğü gibi evi kapıyorlar genelde. Yani ev bulamazsınız bir daha. Arkadaşlarımın yaptığı çok mantıklı. Direkt hani gelin gidin ve evinizi arayın. Zaten erken gelirseniz hem dersler başlamadan gezme vaktiniz de olacak burada. En azından şehri görürsünüz. Zaten hepimiz en az bir kere kaybolduk herhalde şehrin bir yerinde. Yani ben herhangi rastgele bir kafeye girip kaldığım yerin konumunu gösterdim ve bir adam hani İtalyan beni arabasına alıp eve bıraktı yani dedi hani nerede kalıyorsun? Orası yakın, tamam ben seni bırakırım dedi. İtalyanlar da sıcakkanlı insanlar. O yüzden hani gelin tanışın ve gezin fırsat buldukça burayı. Gerçekten hani çok sıcakkanlılar. Bir şey olduğu zaman nasıl yardımcı olabiliriz? Hani bunun derdindeler. Ve öğrenci olduğumuzu duyunca çok mutlu oluyorlar. Evet. Neden bilmiyorum ama. Eklemek istediğim şey güvenlikle ilgili. Ne zaman, nerede gezseniz, hangi şehirde gezseniz
Türkiye'de olsa, başka bir ülkede olsa hani dikkatli olmanız lazım. Gece 3'te gezerken burada ya da 4'te hani bir grup olduğunuz zaman, yanınızda arkadaşınız olduğu zaman kimse gelip de size bulaşmıyor. Zaten güvenli bir şehir aslında burası, hani sanılanın aksine. Sadece çalma olayları çok yüksek. Hırsızlık çok fazla Roma'da. Arkadaşımları anlatsın. Gelir gelmez cüzdanı çalındı. Geldiğim 3. gününde cüzdanım çalındı, yani çok kötü bir andı. O yüzden erken gelin, hani yaşanacaksa erken yaşansın ve hani Roma olmasının iyi bir yanı da bu. Mesela konsolosluğa gidip işlerinizi daha çabuk halledebiliyorsunuz. Yani erken gelin, ne yaşanacaksa yaşansın, çabuk öğrenin ve kesinlikle yani hırsızlara çok dikkat edin. Yani büyük şehir olduğu için büyük şehrin bazı yerleri güvenli ama bazı yerleri de daha çok göçmenlerin olduğu tehlikeli yerler. Mesela Termini, Rebibbia gibi yerler Roma'nın. Oralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani genel olarak Roma'ya geleceklere tavsiye. Evet, bir de hani az önce konsolosluktan bahsetmişken burada bürokrasi çok yavaş, yani çok yavaş ve bir şey yapmak istiyorsanız sürekli bildiğiniz darlamanız lazım, sürekli gitmeniz lazım, sürekli randevu almanız lazım. Zaten randevusuz hiçbir yere gidemiyorsunuz neredeyse. O yüzden hani ona da dikkat etmeniz lazım. Randevunuzu alın bir yere gitmeden önce ve olması gerekenden önce orada olun. Çünkü zaten saatleri de çok az, çalışma saatleri, öğle arasında boşlukları var vesaire. O yüzden hani randevusuz bir yere gitmeyin ve bürokrasi yavaş, buna hazırlıklı olun. Evet, yani bürokrasi gerçekten çok yavaş. Bu yüzden yani mesela oturum izni konusunda çok sıkıntı çeken oluyor. Yani bazılarına tarih ta Temmuz'a verildi. Benim tarihim Temmuz'da ve vize, yani oturum iznim çıksa tüm Avrupa'yı gezebilecekken şu an beklemek durumdayım, yani oturum iznim. Benim de aynı şekilde 24 Temmuz'da randevum ve hani bunu Eylül'de aldık. Neredeyse 1 yıllık, 1,5 yıllık bir süreci uzuyor oturma izni süreci. O yüzden yani erken gelip geldiğiniz gibi başvurun. Yani Eylül'ün başında gelin ve direkt hani oturum izninize başvurun. Hani ben mesela Eylül'ün çok başında geldim. Direkt 4 Eylül'de buradaydım. Ona rağmen benim tarihimi tam Mayıs'a verdiler. Hani sonrasında o işleriyle uğraşmak daha kolay oluyor. Yani okul varken çok zor olur çünkü bunları halletmek. Bir de ev aramak falan da yine çok yorucu olur. O yüzden yani kesinlikle erken gelmek lazım bunun işinin içinde. Pisa, edu, pisa, pisa, edu, pisa, edu.